Uhud'da bize gelen bir hediye, bir ikram olmuştur. O ikramın ismi Cevşenül Kebir'dir. Büyük Cevşen duasıdır. Duadan da ziyade bir münacat. Münacat necat kökünden gelir, kurtuluş kökünden gelir. Duadan da ziyade Cevşen bir münacattır. Bizler kendi adımıza çok büyük bir dua olduğundan dolayı haftalık okuruz. Bazı özel zamanlar olur. Her gün okuduğumuz da olmuştur. Benim olmuştur. Çünkü içerisinde 1001 isim barındıran çok özel bir duadır. Yani biz tabii dua altyapısında bir problemimiz olduğu için biraz. Yani biz böyle hani kasiyerden şunu ver bunu ver demeyi tam dua zannediyoruz da duanın aslı o değil. Bazı filmlerde olur yani büyük ve güçlü bir adam iktidarın tamamını eline geçirir. Onun yanında da çok aciz birisi olur. Artık o kişiye isteklerini söylemezler ki sen büyüksün, sen kudretlisin, sen paşasın, öyle değil mi? Yani o adama isimleriyle seslenir. Sen o isimlerinin gereğini zaten yaparsın diye. İşte Cevşen duası böyle hususi bir duadır. Allah Azze ve Celle'ye isimleriyle yakarmaktır. Yani Allah'ım şu konuda merhamet et demek şu duaysa Allah'ım sen en merhametlisin demek bu dua. Allah'ım şu rızık ver demek şu duaysa sen rezzaksın demek bambaşka. Sizler de kendinizden düşünün. Yani Cem bir güzel yemek getir demeyi düşün. Bugün sen otelden yemek yaptırdın getirdin. Çok da güzeldi. Cem otelinden bir yemek yaptır getir demeyi düşün. Bir de Cem otelcilerin içerisinde en güzel yemek yapan sensin. Hangisi daha çok okşuyor insanı? İkincisi. Yani isim bu demek. Sende olan has şeylerle sana seslenmek. Cevşen duası budur. Cevşen'in kelime anlamı zırhtır. Uhud Savaşı'nda Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zırhı çıkar. Bunu oku dediği bir duadır. Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın oğlu Hüseyin'in oğlu İmam Zeynül Abidin'in yani abidlerin süsü olan Zeynül Abidin'in vasıtasıyla bize gelmiştir bu dua. Üstad Hazretleri Allah ondan razı olsun bu duayı talebelerine sunmuştur. Tekrar derlemiştir. Tekrar hatırlatayım. Esma-ül Hüsna odaklı münacatın adıdır. Esma-ül Hüsna'nın talimidir. Yani Allah'ın isimlerini en güzel şekilde zikretme duasıdır. 1001 isma ilahiyi nazara vermektedir. Ve Allah'ın zatına dua edilir böylece. Cevşen'de kural sadece takmak değildir. Hem takmak hem okumaktır. Bunu da unutmamamız lazım. Huzur kelimesi ne demek biliyorsunuz değil mi? Hani sultanın huzuruna çıktı derler. Huzur aslında huzuru ilahide olmak, Allah'ın seni sürekli gördüğünü anlamak. Murakabe dediğimiz, ihsan şuuru dediğimiz o şuuru yakalamak demektir. İşte burada Allah'a isimleriyle seslenilen bir münacat çok önemlidir. Yani ya dua ile ilgili Üstad Hazretleri'nin bir lafı var. Diyor ki dua eden adam anlar ki birisi var. Yani hep birine isimleriyle zikrediyorsunuz. Bu Allah'ın varlığını sizde daha kuvvetli bir hale getiriyor. Yani vacibül vücudun olduğunu sizi daha çok ikna ediyor. Bu inanılmaz bir psikoloji. Allah'ın huzurunda olmak bütün yaralara dermandır. O yüzden yani bu biliyorsunuz hani maddi hava bozulduğu gibi manevi hava da bozulur. Özellikle manevi havaların bozulduğu dönemlerde havayı temizlemek için, habis ruhları kaçırmak için ve dezenfekte etmek için Cevşen'in sık okunmasını ben öneririm. Özellikle biliyorsunuz artık şuuraltı muktesebatı ile ilgili çalışmalar ciddi bir ilim dalı haline gelmiştir. Şuuraltı muktesebatını da, oradaki bozuklukları da, oradaki belki üzücü hadiseleri de belki biz farkına varmadan temizleyen bir dua olduğu için bizim arkadaşlarımız da dahil Cevşen'i çok sık okuruz, çok sık da dinleriz. Bunu da anlatmak istedim çünkü Cevşen Uhud Harbi'nde bize gelen bir hediye, bir ikramdır. Cebrail vasıtasıyla gelen özel bir duadır. Nefret ediyorum senden. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.